Pembe Düğüm YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte son zamanlarda oldukça popüler olan bu şaşkın suluk kılıfını nasıl yapacağız onu öğreneceğiz. Malzeme olarak 50 gram ana renkten yeterli oldu. Diğer renklerden de 2 ayrı renk ihtiyacımız var. Göz milim olarak 10 milim kilitli gözümüz yeterli oluyor. Evet, dilerseniz hemen suluk kılıf yapımına başlayalım. Şaşkın suluk kılıfımızı yaparken öncelikle taban yapımıyla başlayacağız. Ana renkteki ipliğimi alıyorum. Parmağıma şu şekilde ipliğimi dolandırıyorum. Çaprazı gördükten sonra tığımı içimden çıkartıp bir tane ilmek alıyorum. Ve böylece sihirli halkamı oluşturmuş oldum. Sihirli halkamın içine 6 tane sık iğne yapıyorum. Sihirli halkamı kapatıyorum. İlmek kaydırma yöntemiyle halkamı daire haline getirmiş oluyorum. Şimdi ikinci sırada her ilmeğe çift batacağım. Ve bir önceki sırada 6 olan sık iğne sayımı burada 12 sık iğneye çıkartacağım. Üçüncü sırada bir sık iğne öreceğim, bir arttıracağım. Sıra sonunda 18 sık iğneye çıkartacağım. Arttırma işlemi de arkadaşlar aynı ilmeğe çift sık iğne yapmaya biz burada arttırma diyoruz. Sıra sonunda 18 sık iğneye ulaşacağım. Dördüncü sırada arttırmalarımı devam ediyorum. Burada da 2 sık iğne örüyorum. Bir sonraki işleme çift batıyorum. Yani arttırma yapıyorum. Bu şekilde kademeli olarak arttırmalarımız devam edecek. 5. sırada 3 sık iğne örüp bir arttıracağım. 30 sık iğne ulaşacağım sıra sonunda. 6. sırada 4 sık iğne örüp bir arttıracağım. Sıra sonunda 36 sık iğne ulaşacağım. 7. sırada 5 sık iğne örüp bir arttıracağım. Sıra sonunda 42 sık iğne ulaşacağım. 8. sırada 6 sık iğne öreceğim, bir arttıracağım. Sıra sonunda 48 sık iğne ulaşacağım. 9. sırada 7 sık iğne öreceğim, bir arttıracağım. Sıra sonunda 54 sık iğne ulaşacağım. Ve son arttırma sıramız 10. sırada 8 sık iğne öreceğim, bir arttıracağım. Ve sıra sonunda 60 sık iğne ulaşacağım. Ve bir daire elde edeceğim. Tüm arttırmalarımı yaptım. 11. sıradan devam ediyorum. Burayı dikkatle dinlemenizi istiyorum. 11. sırayı BLO tekniğiyle öreceğiz. Karşımızda arpa arpa gözüken ilmeklerin 2 tane lobu var. Bu 2 lobdan arkadaki lobu alarak sık iğne yaparak örmeye biz BLO tekniği diyoruz. Yani arka lobdan örme tekniği. Bu şekilde bir sıra arka lobdan sık iğne yaparak 11. sıramızı hiçbir arttırma eksiltme yapmadan devam ediyoruz. 12. sıraya başlarken tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Hemen dibindeki ilmeğe batıyorum. 3 ilmek varken ilk ikisini bir, diğer ikisini bir çıkıyor. Yani ikili trabzan yapıyoruz. 12. sırada 60 adet ikili trabzan elde edeceğiz. Bu şekilde 13 ve 14'ü de her bir ilmeğe bir tane ikili trabzan gelecek şekilde örüyoruz. 15. sırada ağız rengine geçeceğiz. Bakın şurada bir renk geçişi uyguladık. İkili trabzanın son ilmeğini yaparken sarı renkli ipliğimi buranın arasından geçiriyorum. Arkadan sarı ve pembe ipliğimi de bağlayacağım. İkili trabzanlar yaparak devam ediyorum. İlk renk geçişimizi de bu şekilde yapmış olduk. Pembeyi kesmeyelim. Daha sonra yine pembe renkten devam edeceğiz. Beyaz rengimizi ördükten sonra. Hiçbir arttırma eksiltme yapmadan sıra sonuna geldim. Hemen beyaz rengi 2 ilmeğimin arasından geçiriyorum. Ve artık sarı ipliğimle bir işim kalmadı. Sarı ipliğimi keseceğim. Bir sırada beyaz renkte ipliğimle hiçbir arttırma eksiltme yapmadan sıra sonuna kadar ikili trabzan yaparak öreceğim. 16. sıramızın da son ikili trabzanını yaparken bakın son ilmeğimi yine pembe renkte ipliğime geçiyorum. Çünkü pembeden devam edeceğiz artık. Tığımın üzerinde 2 ilmek varken pembeyi çıkartıyorum. Yine ikili trabzanlarıma devam ediyorum. Burada artık beyaz ve sarı ile de herhangi bir işim kalmadı. İpliklerimi kesip arkadan bağlıyorum. Bakın şöyle bir görüntü oldu. Bu kısım arkaya gelecek. 17. sıradan 29. sıraya kadar her bir ilmeğe bir tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Ve her sırada da 60 adet ikili trabzanımız olacak. 30. sıradan devam ediyorum. Bu sırada ağız oluğunu vereceğiz. Burada 15 tane ikili trabzan yapıyorum. İlmek belirleyici koyarak sıranın başında kaçırmamış olursunuz. 15 ikili trabzanını yaptıktan sonra 30 tane zincir çekiyorum. Zincirlerimizi çekerken çok sıkı çekmemeye çalışalım. Alttan da 30 tane ikili trabzan sayıp 31. ikili trabzanımızın tepesine batacağız. 31. ilmeğin tepesine ikili trabzan yaparak başlıyorum. 15 adet ikili trabzan yapıyorum. 31. sırada ikili trabzanlarımıza devam ediyoruz. Zincire ulaşana kadar 15 tane ikili trabzan öreceğiz. Zincirlerimin üzerine geldim. Burada 30 tane zincir çekmiştik. Her bir zincirin ilmeğini alıp
Üzerine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Böylece zincirlerin üzerinde de 30 tane ikili trabzan elde etmiş oluyoruz. Zincirlerden sonra kalan 15 tane ilmeğin üzerine de 15 tane ikili trabzan yapıp 31. sıramı bitiriyorum. Ve böylelikle sıra sonunda yine 60 tane ikili trabzan elde etmiş oluyorum. 32 ve 33. sıralarda hiçbir arttırma ve eksiltme yapmadan 2 sıra boyunca her ilmeğe bir tane ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. 34. sıramızda 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve bu sırada artık eksiltmeye başlayacağız. Şimdi eksiltmemi yapıyorum. İkili trabzanda eksiltme, tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Ön lobdan bir tane, hemen gelen ön lobdan bir tane daha. Bunları arasından geçirip tığımda 3 tane ilmek varken ilk ikisini bir, diğer ikisini birlikte çıkıyorum. Ve böylelikle ikili trabzanda da eksiltme yapmış oluyoruz. 4 ikili trabzan yapıp bir tane eksiltme yapıp sıra sonuna kadar devam ediyorum. Ve 34. sırada 50 ikili trabzana düşürüyorum. 35. sırada her bir ilmeğe bir tane ikili trabzan yapıyorum. Hiçbir arttırma eksiltme yapmadan sıra sonunda 50 olan ikili trabzan sayımı bu sırada da koruyorum. 36. sırada 3 ikili trabzan örüyorum ve bir tane eksiltme yapıyorum. Bunu sıra sonuna kadar devam edeceğim ve sıra sonunda 40 adet ikili trabzana düşürmüş olacağım. 37. sırada her bir ilmeğe bir tane ikili trabzan yapıyorum. 40 olan ikili trabzan sayımı bu sırada koruyorum. 38. sırada eksiltmelerimize devam ediyoruz. 2 adet ikili trabzan yapıyorum. Bir tane eksiltiyorum. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonunda 30 adet ikili trabzana düşmüş olacağım. 39. sırada bir tane ikili trabzan örüyorum ve bir tane eksiltiyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrarlıyorum. Sıra sonunda 20 tane ikili trabzanımız kalacak. 39. sırada bir tane ikili trabzan örüyorum ve bir tane eksiltme işlemi yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi devam ediyorum ve sıra sonunda 20 tane ikili trabzanımız kalacak. 40. sıramız artık son sıramız. Tüm ilmekleri eksilterek ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde bu sıranın sonunda sadece 10 tane ikili trabzanımız kalacak. Uzunca bir iplik bıraktım. Şimdi burada kalan ilmeklerimizi de iğne ile toplayıp burada hafif bir dikiş yapacağız. Suluk kılıfımızın ana gövdesini bitirdik. Şimdi ağız kısmına ağız oyunu vereceğiz. Sarı ipliğimizle geçiriyoruz. Bir tane ilmek alıyorum. Bu şekilde her bir ilmeğe bir sık iğne yaparak devam edeceğim. Herhangi bir ilmek atlamadan bakın şuradaki kenarları, üstteki zincirlerin her bir ilmeğine bir tane sık iğne yapıyoruz. Ağız kısmında ilk sıramı bitirdim. Toplamda 60 tane sık iğne yapmış oldum çevresine. 6 sıra ağız çevresinde sarı ipliğimize geçiyoruz. En son ilmek kaydırma yaparak ağız kısmında bitiriyorum. Uzunca bir iplik bırakıp ipliğimi kesiyorum. Ağzımızı bu şekilde kıvırıyoruz ve kalan ipliğimizle ağız kısmının çevresinden dikişini tamamlıyoruz. Suluğumuzun göz yapımı için bir tane bu şekilde 10 milimlik sertifikalı göze ihtiyacımız var. Bir de beyaz ipliğe ihtiyacımız var. Bu şekilde bir yama örüp kilitli gözümüzü içinden geçireceğiz. Hemen yamamızın tarifini vermeye başlayayım. Beyaz ipliğimle sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yapıyorum. Sihirli halkamı kapatıyorum. İlmek kaydırma yöntemiyle daire haline getiriyorum. Burada her ilmeğe çift batıyorum. 6 olan sık iğne sayımı 12'ye çıkartıyorum. Bir üst sırada bir sık iğne örüyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Ve 3. sıranın sonunda 18 sık iğneye ulaşıyorum. 4. sırada 2 sık iğne örüyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemleri tekrar edeceğim. Sıra sonunda 24 sık iğneye ulaşacağım. Sıramı bitirdikten sonra bir tane ilmek atlayıp ikinci ilmeğe ilmek kaydırma yaparak uzunca bir iplik bırakıyorum dikiş için. Ve bu şekilde ipliğimi çıkartıyorum ve yamamız hazır oluyor. Orta noktasından tam bir delik açıp kilitli gözümü buradan içeriye yerleştiriyorum. Suluğumuza şaşkın ifadesini vermek için göz yamamızın bir tanesini şöyle bir sıra yukarıdan yerleştiriyoruz. Diğerini de hemen dudak bitiminden itibaren yerleştiriyoruz. Arkadan göz aparatlarını takıp yamaların dikişini sağlıyoruz. Gözlerimizin de dikişini tamamladık. Şimdi sırada suluk kılıfımızın buradaki pompon kısmı var. Ağız kısmındaki renk ile başlıyoruz. Sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkanın içine 6 sık iğne. Daha sonra her ilmeğe çift batıp ikinci sırada 12 sık iğneye çıkıyoruz. Daha sonra 3. sırada bir sık iğne örüp bir artırıyoruz ve sıra sonunda 18 sık iğneye ulaşıyoruz.
Dördüncü sırada 2 sık iğne örüp 1 artırıyoruz. Sıra sonunda 24 sık iğneye ulaşıyoruz. Şu anda ben 5. sıradayım. Her ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde 5, 6, 7 ve 8. sıraları düz örüyoruz. Ve sıra sonlarında 24 sık iğneye ulaşacağım. 9. sırada 2 sık iğne öreceğim. 1 eksiltme yapacağım. 18 sık iğneye düşüreceğim. 10. sırada 1 sık iğne öreceğim. 1 eksilteceğim. 12 sık iğneye düşüreceğim. Ve daha sonra tüm sıraları 11. sırada eksiltme yapıp 6 sık iğneye düşüreceğim. Kalan ilmeklerimi dilerseniz iğne ile toplayıp dikiyorsunuz. Ve daha sonra getirip bu kısmına dikiyorsunuz arkadaşlar. Ve son olarak suluk kılıfımızın sap kısmı kalıyor. Bunun için de yöntemimiz oldukça kolay. 4 zincir çekiyoruz. İlk ilmeğimi atlıyoruz. İkinci ilmeğimize sık iğne yaparak başlıyoruz. Her sırada toplamda 3 tane sık iğne olacak. Her sırada tekrardan başladığımızda bir zincir çekiyoruz. Örgümüzü çeviriyoruz. İlk ilmeğimizi atlayıp ikinci ilmekten başlıyoruz. Ve bu şekilde sırası üzerine her sırada 3 sık iğne olacak şekilde tamamlıyoruz. Buradaki uzunluk sizin isteğinize kalmış. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar kordonumuzu örüyorsunuz. Soluğunuzun ağız kısmına hangi renk yapıyorsanız kordon kısmının başında ve sonunda o renkleri kullanabilirsiniz. Evet, böylece suluk kılıfı yapımında sonuna geldim. Siz de benimle birlikte keyifli alarak ördüyseniz destek amaçlı lütfen beğen butonuna basmayı unutmayınız. Ve hala da kanalımıza abone değilseniz de abone ol butonundan abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın diyoruz. Herkese keyifli çalışmalar. Hoşça kalın.